Supercell dün evrimli büyücüyü beleş olarak verdi ve 4 hafta boyunca yeni evrimler de verecek yani. Sonra 3 yeni evrim daha gelecek. Bugün evrimli büyücünün fullemesi en kolay, en oynaması güzel destelerinden birini buldum. Şimdi evet, dev iskelet biraz fullemesi zor destansı olduğu için. Ama bence fullenebilir ya. Bir de bu deste biraz yani esnek agalar. Çünkü şey de yapabilirsiniz bu desteği mesela. Evrimli büyücü yerine evrimli fişekçi koy. Dev iskelet yerine de şey koy. Yine oynarsın. Ya güçlü madenci ya da şövalye koy, yine oynarsın bu desteği, anladın mı? Ama tabii güçlü madenci fullemesi zor olduğu için sıkıntı. Ama şövalye kullanabilirsiniz yine bu destede. Evrimli fişekçiniz varsa bu destenin o versiyonunu da kullanabilirsiniz ama evrimli büyücüyü beleş verdi diye biz bugün bu versiyonuyla oynayacağız ve bu deste bu arada gayet iyi. Hani iyi oynarsanız şeye kadar bile çıkabilirsiniz, nihai şampiyona. Hani daha fazlasını götürür mü ona garanti veremem çünkü çok meta bir deste değil. Ama köprü spam'a karşı falan iş görür. Dev iskeletin bombası olduğu için. Hani hiç yoktan sizi kurtarır, anladınız mı? Şimdi adam atağa geliyor. Biz de toplayalım kartlarımızı. Adam emoji atıp duruyor, anlamadım yani. Şöyle onları biraz oyalayayım. Büyücüm de dönerse çok güzel olacak. Valla burada biraz sıkıntıyız ama dev iskeletin bombasına güveniyorum. Okey. Öl lan Pekka, tamam, çok güzel çok güzel. Hasar yiyeceğiz abi. Mecbur hasar yiyeceğiz çünkü yani adam dünyanın en bozuk destesini oynuyor. Dev Goblin Pekka oynuyor. Yani yapacak bir şey yok. Tam büyücü bir canla yaşadı. Hani ona rağmen önde olmamız ve adamın ona rağmen şey atıyor olması, emoji atıyor olması beni yardı ya chatim. Onu da söyleyebilirim. Bak hala emoji atıyor. Ne attı görmedim bu arada. Ama hala atıyor onu. Bir can kaldı. Neyse, hiç sıkıntım yok ya. Bak vay be diyor. Yani bu kadar şaşıracak ne var? ODTS. Ne var bu kadar şaşıracak? Anlamadım ki. Vay be vay be vay be. Adam orada güzel taktik yaptı yalnız chatim. Büyücünün şeyini aldı, canını aldı. Kalkanını. Şimdi tekrardan büyücü çevirelim bu arada. Agalar, şey destesi oynuyorsanız, binici destesi, yani 2.6 da oynuyorsanız, ondan sonra fişekçili versiyonu da oynuyorsanız böyle destek kartlarını çevirmeye dikkat edin ya. Onu söyleyeyim. Şimdi adam ortadan dev iskeleti bastım, aksiyonu yükselttim, çaktırmadan da biniciyle vuruyorum chatim. O bomba onu alır. Lütfen, tamam, teşekkürler. Şimdi tekrardan bir büyücü. Şöyle de onu o tarafa çekelim. Gelmesin. Şöyle büyücüyü koruyabilirsem. Tamam, çok güzel oldu. Bir tane vuruş yiyeceğiz ama hiç sıkıntı yok ya. Şimdi arkadan dev iskeletle çıkacağım. Direkt ortaya basmak istemiyorum çünkü adam kart toplar öyle. Kart toplamasını istemiyorum adamın. Bir de hani dev iskeleti koridora attık ya. Şimdi bloklar onları, her şeyi. Bok gibi bir bombacı bu kullanımı bu arada. Şöyle onun füzeleriyle Pekka'nın canını, Goblin'in şeyini canını indirelim abi, makinesinin canını. Şöyle tekrardan bir dev iskelete çevirdim. Normalde büyücü çevirmemiz lazım ama. Baba o zaman şeyden kenardan bastım şeyi. Şöyle bir tane de büyücü daha basayım lan. Baskıyı arttırıyorum ya. Full basıyorum. Kulede o bu arada dev iskelet. Bu oyunu kaybettin sen. Adam dünyanın en bozuk destesiyle emoji ata kaybetti. Hak ettin abi, hak ettin. Bu maçı kaybetmeyi hak ettin, onu söyleyeyim de. Dediğim gibi abi bak, dünyanın en bozuk destesine karşı bile iş yapabiliyor. Dev iskeletin bombası temizliyor ya her şeyi. O çok güzel. Mesela bir kere Pekka şurada çok fena vurmaya yaklaşmıştı. Onda bile dev iskeletin bombası kurtardı bizi. Bir de metada sıkıntı olan bir şey cadı tabii ki de. Cadıya karşı da dev iskelet ve büyücü iş yapar bence ya. Köprüye geçmelerini bekleyebilirdim ama
Direkt büyücüye atlamasın diye direkt bastım ya. Biraz korkudan ya. Panik atak yaptık ya. Panik atak tak tak. Şöyle bir büyücü yapalım. Büyücü diyorum ya, binici. Kelimeler birbirine girdi. Şöyle de Tomruk. Tomruk'u hazır tutmuyordum ya. İskelet ordusu da beklemiyordum chatim. Peanut Cat. Peanut. Billur demek bu arada Peanut. Adamın ismi biraz komikmiş. Onu söyleyebiliriz. Şimdi ben yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Arkadan büyücü döndüreceğim. Bir de büyücü bir döngü bir evrim olduğu için bence bu desteğe çok yakışıyor ya. Çünkü binici desteleri genelde hızlı döngü olur chatim. Onu bilirsiniz. O yüzden bu sefer mega çıkardı. Tabi şeyle alamadın, haydutla. Mega çıkar hemen. Adam oynuyor lan. Goblin laneti. Sıkıntı çıkardı mı? Yok, hiç de çıkarmadı lan. Oha oğlum. Bu arada dev iskelet biraz radar altında bir kart olabilir mi ya chatim? Aman. Tamam ya, ben biniciyi atıyorum. Zaten hala çok da sağlam olmasa bir büyücüm var. Çok güzel lan. 2 vuruş yaptı lan. 2 vuruşla sen yap. Bir tane daha. Tamam, çok kaşındık zaten orada. Çok şımarmayalım. Şimdi iskeletle elektro büyücüyü de çevire... Oğlum bu deste harbiden iyiymiş bu arada. Ben bayağı deste oynadım. Şu YouTube macerama başladığımdan beri. Clash Royale macerama. Abi bu deste başkaymış. Genelde insanlar Barzo deste oynuyor ya. Dev iskeleti ona çok işe yarıyormuş. Onu fark ettim ben şu an. Dev iskelet radar altında kalmış bir kart diyebiliriz yani o yüzden. Şöyle bir Tomruk ona. Abi Mega Şövalye yalnız bir onu ittiriyor, bir onu ittiriyor. Canımı sıkma Mega Şövalye. Şöyle bir ortaya çekelim onlara. Büyücü hepsini alır zaten, o yüzden daha hiçbir şey kullanmayacağım. Deprem atardım sıkıntı çıksa ama. Büyücü, peki binici bizi tanklar mı? Çok güzelsin lan binici. Şöyle tekrardan onu koruyalım. Oo, dev iskeletin bombası var diye kenara spam oldu lan dev iskelet. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani dev iskeletin bombasının yer kapladığını bilmiyordum. Onu söyleyeyim chatim. Ya 10 saniye kaldı zaten. Çok da direnmemek lazım. Oğlum bu arada maçlar kolay gidiyor chatim. Bir şey diyeceğim ben. Hani adamda bozuk haydut var. Mega şövalye var. Ona rağmen bayağı iyi gitti. Büyücü de zaten böyle orta kupalarda falan bayağı iş yapan bir kartı ya. İnsanlar böyle çok meta desteler oynamadığı için yıldırım falan olsa mesela millette, alev topu olsa herkes alır ama millet büyü bile almıyor desteği yani, full Barzo. Julpan geldi. Şimdi arkadan tekrardan büyücüyü başladım. Büyücünün evrimini çevirelim ya. Büyücüyü sık sık oynayalım. Zaten büyücü evriminden dolayı oynuyoruz. Şimdi onu vursun ya, onu vursun. Daha hiçbir şey atmak istemiyorum oraya. Zaten 2 iksir attık ona. Şimdi şuna top atayım. 2 tane biz de büyük vuruş yaptık lan. Adam da savunmadı. Ben arkadan şeyle çıkacağım yine. Dev iskelet büyücü kombomla. Adam Havan Bait oynuyor gibi. Havan Bait'e karşı da iş yapar bence bizim deste. Çünkü büyücü abi. Büyücü alan hasarı vurduğu için. Bu arada ben bu yan hesabım olduğu için oynuyorum ben bu yan hesapta. 2-6 oynuyorum. 2-6 da çok sarıyor ya. 2-6 da en sevdiğim özellik bu arada. Buz golemi hani kuleye odaklanan bir kart olduğu için her şeyi kayıtlayabiliyorsun ya mesela. Nasıl? Buradan atıyorsun. Mesela buradan Pekka geliyor. Böyle ulan. Yetişir mi? Tamam, yetişti. Bir sıkıntımız yok. Kayıtlaya böyle bir o taraftan o tarafa götürüyorum. Bir bu taraftan bu tarafa götürüyorum hani. O yüzden güzel oluyor ya. Ama dev iskelet de bomba falan bıraktığı için tabi babadır bizim için. O kuleye vuruyor yalnız. Buz ruhunu da kötü attım galiba. Oradan zıplıyor olması gerekiyordu ama. Bilmiyorum. Biraz daha sollu atsaydım atlardı herhalde. Çapraz bir mesafe bıraktığım için dolaşmak zorunda kaldı. Yazık gariban. Şimdi şöyle bir şey atalım, binici atalım. Allah'ım ya. Şövalyeyi de kayıtlayabilirdik aslında orada ya.
Neyse hiç sıkıntı yok. Adam defansif havan atmak zorunda kaldı. Ve evrimli havanını defansif kullandı. Bu benim için iyi. Şimdi tekrardan oyunun başından beri yaptığım hareketi yapıyorum tekrardan. Şöyle dev iskelet atalım. Aa bak, bu adam biliyor. Önce tomrukla kalkanını aldı. Sonra da şey yaptı. Alev topu attı. Deprem bu arada çalıştı orada. Ama bak şu sıkıntı Çetin, bak gördünüz mü? O büyücüye 6 iksir atmasına rağmen tekrardan tomruk atmak zorunda kaldı ve ona rağmen çalıştı yani büyücü. Büyücü evrimi kötü değil aslında. Ama büyücü kötü. Büyücü iyi olsa bu arada büyücü evrimi bence çok OP olurdu Çetin. Ona ne diyorsunuz ya? Mesela şeydi, silahşör evrimi kötü ama silahşör iyi. O yüzden çok destelerde görmüyoruz silahşör evrimini de. Şimdi tekrardan bir hata çıktım. Aslında deprem çevirsek de iyi olurdu diyecektim de buz ruhu atmak yerine. Adam bina atmadı. İşime gelir. Şöyle bir tomruk atalım onlara. Canı bir kalsın da. Şöyle bir top. Onu patlatsın. Tamam, çok güzel. Büyücü hala yaşıyor bu arada. Büyücü hala. Lan oğlum bir tane de gitti şeye vurdu. Havana vurdu. Tüh ya. Binici onu görmeseydi çok güzel olurdu. Büyücü hakkında garip. Bugün var ya, çok fena çalıştı. Bugün sevdim büyücüyü ya. Normalde iyi bir kart değil ama bilmiyorum, çalıştırdık bugün ya. Bir şekil. Bir de normalde mesela yıldırım falan da denk gelmesi lazımdı ama bugün gelmedi niyeyse. Şimdi biniciye atıyorum. Son saniye bir iskeletle onu... Oğlum bu arada büyücü kulede. Bir tane daha vur. Sinema ya. Sinema aşırı iyi ya. Bu destek yani %100 öneririm. Bir kere deneyin en azından. Hele de binici seviyorsan bir el daha atayım ya. Çok sevdim. Çok sevdim. Bir el daha da oynamak istiyorum. Hadi maç bul. Aşırı eğlendim ya. Bir elde kaybedelim abi. Son bir maç daha kaybedelim. İyi geldi. Şu buz ruhuyla darlayalım abi adamı. Hayda. Ona top atacağım ya. Büyücü çok pahalı onu atmak için. Şimdi büyücüyü oradan atarız. Bir de çıplak göndermek zorunda kalırız. Yoksa çok fazla iksir harcamış oluruz falan filan. Yolladım ya. Topu yolladım. En azından biraz daha olsa çalıştı. Şimdi adam Logbait oynuyor aynen. Şöyle onu sata. Oo direkt tomruğa öldü lan ikisi de. Ben bir şey daha atmam gerekir diye düşün. Aa prenses. Ah be. Oradan hasar yiyeceğiz. Hızlı reaksiyon atamadım. Şöyle bir büyücü atayım. Dev iskeleti boş yere çarçur etmeyelim yani. 3 iksirle halledivermesin. Tamam, çok güzel kuleye gidiyor lan. O kuleye gitti bu arada. Oğlum. Bu arada adam çok kötü oynadı bence. Onun kuleye gitmem. Daha ilk dakikadan yakalanmaması gerekiyordu bu adamın sanki. Şöyle oraya da top atalım. Şöyle iskeletle savunacağım ya onu. Zaten hasarda çok öndeyiz. Biraz hasar alsak hiç sıkıntı olmaz bence. Hani direkt kule öndeyiz. Öyle diyeyim chatim. Lan oğlum binici bir de kullanmadım daha. Direkt kule aldık lan. Dev iskeletin de bu özelliği işte hani kuleye gidince bir anda kazanıyorsun direkt oyunu yani. Direkt kazanıyorsun. Bazen şey de olabiliyor. Mesela adam balıkçı çıkartıyor ilk dakikadan. Dev iskeleti bir bırakıyorsun. Oğlum büyücü gitti orada. Evrimli... Oğlum bu adam çok kötü oynadı bu arada ya. Bu adam çok kötü oynadı. Yoksa bu kadar hızlı kaybetmemesi gerekiyordu. Bak fıçıya bak mesela. Çok fena hızlı kaybetti bu adam. Bu adam düşük şeyden mi verdi acaba? Düşük winden mi verdi? Bu kadar hızlı kaybetmemesi gerekiyordu çünkü ya. Dediğim gibi mesela adamda şey oluyor. Balıkçı oluyor. Dev iskeletini köprüden basıveriyorsun. Sonra zaten hızlı bir deste olduğu için defansı da bir şekilde yapıveriyorsun. Kazanıyorsun yani direkt oyunu. Bak yine bir şeyde patlayacak. Kulede patlayacak. GG. Oyun bitti zaten. Çoktan bitti de. Adam hala oynuyor. Adam hala direniyor. Şöyle büyücü
Artı tomruk. Tamam. Şöyle yetenekle alacağım abi onu. Alamadım lan. Aa, oraya değmiyor muymuş? Tüh ya. Bu arada azıcık zamanım daha olsa ana kuleyi de alırdım. Ana kuleyi de alırdım. Bir el daha atacağım. Bu çok kolay geçti ya. Son maçın bir hani kapışmalı geçsin istemiştim. Şu ödülleri de toplayalım. Bu arada dünden beri de kupa kasıyorum bütün ödülleri toplamak için bu hesapta. 2 hesap olunca ikisinden de kasmaya çalışıyorum. Koreli bir arkadaşımız geldi ya. Yine buz ruhuyla rahatsız edelim adamı. Binici de başlayabiliriz aslında. Adam bir şey... 2.6 mı oynuyor acaba? Buz golemini görünce aklıma ya balon döngüsü ya da 2.6 geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor valla. 2.6 oynuyor ya bu chatim. Ben size diyeyim. Peki şöyle bir binici atalım. Adam hala ne alaka lan? Binici oynuyor harbiden de. Ama garip yani. Felaket kulesiyle binici çok garip. Hani Tesla ile oynarsın, anladım da. Felaket kulesi çok garip. Neyse biz arkadan başlayalım yine. Adam biniciyi çıkardı ya, zaten rahatım. Oğlum bu deste ne? Az önce geldi. Hani Logbait oyuncusu geldi. Bok gibi oynadı. Şimdi de çok garip bir binici destesi geldi. De çekemedi. Oğlum o kuleye gitti mi bu arada? Gitti. Gitti. Bence menzilde o. İttiremedin ya. İttirdin mi? Neyse en azından cadıyı halletti. Oğlum büyücü temizle lan onları. Abi biraz sollu atacaksın biraz. Öyle sağlı atma. Neyse ben yine dev iskeletimi çıkartırım ya. Adam çok fena agresif oynadı bu arada. Şöyle cadı hemencecik ölsün de daha sıkıntı çıkarmasın. Şöyle bir binici. Felaket kulesi var biliyorum ama ya bu ikisini tutamaz felaket. Abi ilk 2 maç çok güzeldi. Son 2 maç... Son 5 maç attım galiba. Son maçlar niye böyle geçti ya? Dev iskeletini görünce milletin tutuşuyor galiba. Etekleri tutuşuyor. Neyse biz arkadan çıkalım ya yine. Anlamadım yani. Bu felaket kulesi ne mesela, anladın mı? Hiçbir işe yaramadı. Bu havaya 5 iksir attı. Ben 3 taşa giderim bu arada oradan. Onu yani oraya çok 10 iksir attın da. Benim de sıkıntı yani. O ana kuleye giderse naneyi yersin. Sen bu kuleyi alsan da hiçbir şey olmayacak zaten. Abi bir de tomruk atıyor ya. Dev iskeleti. Abi bu kaybetti bu arada. O onu alır ki. Bir canı falan kalır almazsa da. Tamam. Atıcı ona bakarken ben şöyle çaktırmadan bir binici yedireyim. Ah be. Bir kere daha vursa bu arada almıştık ya. Neyse chatim. Son 2 elde böyle oldu. Vallahi yapacak bir şey yok, adamların kötülüğü. Vedamızı edelim yavaştan biz de. Bir kutu falan açacaksak. Hepsini de açmışım ki bugünkü kutuların. Şöyle bakalım. Tamam, bunu açalım. Hadi. Binici verdi. Günün anlam ve önemi olarak binici verdi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.